Merhaba sevgili teraziler, Eylül ayına hoş geldiniz. Bakalım Eylül ayı sizler için nasıl etkileyecek? Evet, yoğun bir ay tutulmasından geçtik ve Eylül ayımız aslında en bereketli, en olumlu aylarımızdan bir tanesi. Çünkü Merkür ve Venüs'ümüz aslında ilerleyen aylarda retro yapıyor olacak. O yüzden bu ayın başı çok kıymetli sevgili teraziler. Lütfen değerlendirmeye bakın. Oldukça verimli Eylül ayının başı. Arınmalar ve düzenlemeler vakti diyor adeta. Evet, bir değişimden geçiyor olabilirsiniz. Paranızla ilgili, özellikle düzenlemekle ilgili, işinizle ilgili, yine ikili ilişkilerle ilgili bir takım düzenlemeler, bir takım yenilenmeler söz konusu. Bu da tabii ki birazcık aslında kafa karışıklığı yaratabilir ama ayın başı Merkür'ün ve tabii ki Güneş'in Başak'taki haliyle sizin burcunuza geçmeden evvel oldukça verimli bir noktada çalışıyor ve tabii ki ayın ikinci yarısından sonra sizin burcunuza geçecek. Yani enerjinizi gittikçe yükseltecek sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Liderliğiniz, görünüşünüz, ışığınız parlamaya başlayacak. Evet, hadi gelin şöyle aylara bakalım. Ben bunu bir harita Solar Fire'da açacağım ve takip edeceğiz. İstiyorsanız sizler de kendi haritanızı alarak gezegen kombinasyon geçişlerine bakabilirsiniz. Böylesi daha faydalı oluyor. Çünkü şu an burada yaptığımız bizim genel yorumlar ama eğer orada bir gezegeniniz varsa tabii ki oradaki etkileriyle takip edebilirsiniz sevgili teraziler. Evet, şimdi mümkünse hemen şöyle ekranımı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım görüyorsunuzdur. Burada sizler için hemen Ay'a geçişine bakacağız. Gün be gün ve önemli günlere de bakıyor olacağız. Evet, ayın hemen başında 1 Eylül'den itibaren Kayron'la birleşen bir Boğa burcunda ayımız var. Tabii ki para işleri, ilişkiler, burada yoğun bir süreçten geçtiğinizi görüyoruz. Para, bütçe hesapları ve aynı zamanda ikili ilişkilerde karşı tarafta anlaşmalarınızda biraz yaralı, biraz aslında anlaşmada zorluklar oluştuğunu görmekteyiz. Çünkü Chiron'la karşıtlık yaparak geçen sizin gezegeniniz Venüs terazide ilerliyor. Evet, terazi sizin gezegeniniz sevgili teraziler. Venüs pardon. Ve tabii ki burada birinci evde aslında pek çok konuda uzlaşmacı kişiliğinizle pek çok konuda uyum sağlamaya çalışırken karşı tarafla tabii ki para mevzuları ile anlaşmalarda zorlu karşılaşmalar içinde olabilirsiniz. Çünkü bu hem iş olsun hem ev olsun Mars'ın kombinasyonundan dolayı sizin tepe evinizde gördüğünüz gibi ev iş düzenlerine oturtmada ne kadar ılımlı uyumlu davransanız da karşı taraftan gelebilecek uyumsuzluklara işaret ediyor ayın hemen başı. Evet, ilerleyelim. 3 Eylül önemli bir gün. 3 Eylül'de yurt dışı konuları, para konuları, bankalar, finans, krediler, borç, bunlarla ilgili hızlı gelişmeler, haberler, dönüşler alabilirsiniz. Bugün biraz yoğun bir gün, hızlı gelişmeler olabilir bugün içerisinde. Ve ilerliyoruz. Tabii ki altısı daha biraz stresli bir gün. Lütfen dikkat edelim altısına. İş, kariyer, meşgale, ev işleriniz olabilir. Çalışma arkadaşlarınız yine kariyer ve yaşam alanınızda biraz karşılaşmalı, mücadeleli konuşmalar, agresif kişiler getirebilir. Yine aile içinde anneniz, kadın figürler ve aile içinde zorlu zamanlara işaret eden bir gün. Bugüne de dikkat edelim. Yani dikkat edelim derken farkında olalım. Bugün biraz stresli diyebiliriz açıkçası. Ve güzel günlerimizden 8 Eylül çok güzel kavuşum yapıyor ayımız Jüpiter'le sevgili teraziler. Bu olumlu günlerimizden bir tanesi. Gerek iletişim olsun gerek ortak alandaki kişilerle yan yana gelip bir takım şeyleri konuşmak olsun oldukça güzel bir yerde olacak. Böyle fikirleriniz zaten Güneş Başak Burcu'nda ve Merkür'le beraber hareket ediyorlar. Burada kavuşumları devam ediyor olacak. Tabii ki bu biraz böyle aslında projeler, yurt dışı konuları, hastaneler, çalışmalar bunları arttırırken kafanızda bir takım konuları detaylandırdığınız ve şekillendirdiğinizi de görüyoruz. Bu işle ilgili olabilir, ev işleriniz, yine hastaneler, kapalı alan çalışmaları artabilir. Ayın başında bunları da bir değerlendirme, bir filtreleme, bir süzgeçten geçme hali içindesiniz açıkçası. Bir şeyleri aslında yeniliyorsunuz diyebiliriz. Ve tabii ki onuna geldiğimizde
10 Eylül çok kıymetli, önemli bir zaman çünkü tam sizin yönetici gezeniniz 29 derecede. Özellikle bu 9'u 10'u sıralarında başlayabilir. Güzellik işlemlerine lütfen dikkat edin. Bu aralara getirmemekte fayda var. 29 dereceden geçecek bir sizin burcunuzdan geçecek bir Venüs görüyoruz. Akrebe geçiyor olacak. Burada bu konuya dikkat ve Kayron'la karşıtlık yapıyor olacak. Eşiniz, sevdiğiniz kişiler bunlarla yaralayıcı bir takım zorlayıcı münasebetler doğabilir der bu anlamda. Tabii öte yandan da sizin kendi içinizde sevgi, aşk, ilişkiler, güzellik temalarıyla ilgili de çalışabilir. Bu anlamda buraya denk getirmemekte fayda var diyelim eğer hani bir güzellik işleminiz varsa. Tabii onunla geldiğimde tam Venüs artık yönetici gezegeniniz Akrep'e geçiyor olacak. İkinci evinize doğru ilerliyor. Bu anlamda olumlu, parasal anlamda beklentiniz, gelir gider gibi işler varsa Venüs buraya getirebilir. Venüs Akrep'te nasıl çalışır? Evet, Venüs Akrep'te oldukça derin duygular, zaten derin sevdalar, hani kara sevda diye anlattığımız o derin duyguları ifade ediyor. Öte yandan ilişkisel anlamda hassasiyetler ön plana getirebilirim der. Çünkü Venüs'ün burada hem zaten artık yavaş yavaş bu akrepteki temasıyla Plüton'a doğru aslında karelenmeye doğru gidecek daha sonrasında. Derin ev, aile işleri, para işleri bunları düzene koymakla ilgili yoğun duygular içine alabileceğini görüyoruz. Onundan itibaren tabii uzunca bir süre artık akrepte ilerleyecek. Bir de zaten size şimdiden söyleyeyim, yönetici gezegeniniz olduğu için sonrasında Ekim'de Merkür Retrosu'yla beraber 3 Ekim'den itibaren de önümüzdeki ayda retro yapmaya başlayacak. Yani aslında ayın başını kullanmak çok kıymetli. Tam sizin burcunuzdan ilk haftalarda hala burcunuzda hareket ediyor olacak. Venüs burcu terazide olacak, kendi evinde olacak. O yüzden kıymetli. Sonrasında sanki ilişkiyle ilgili oldukça karşılaşmalı, biraz daha işleri yoluna koymakta hem güçlü tutkuları ortaya koyarken hem de bu kişilerle biraz karşılaşmalı hallere getirmeye başlıyor. Üstelik de sonrasında retro yapacak. Bunu zaten sonrasında konuşuyor olacağız hep beraber. Şimdi ilerleyelim. Önemli günümüze geldik. Başak Yeni Ayı, ayın hemen başında Başak Yeni Ayı var demiştik. 06.26'da Türkiye saatiyle gerçekleşecek ve tam 12. evinize yerleşiyor. Yani görünmeyen gizli ev dediğimiz, aynı zamanda astrolojinin mistik evi dediğimiz 12. eve yerleşiyor. 12. evin konuları içinde pek çok konu var. Rüyalarınız artabilir. Bilinçaltı kodları dediğimiz rüyalarla size gelen konular artabilir. Tabii ki bu sadece spiritüel anlamda değil. Aynı zamanda Merkür'ün tabii ki sizin burcunuzda hareket ediyor oluşu ve birinci evinize doğru hareket ediyor oluşu bir takım anlaşmalar, kontratlar, işin zorluğuna, kişilerin zorluğuna rağmen o bilinçaltınızda o güzel düzenlemeleri ortaya çıkartmakla ilgili çalışan bir Başak Yeni Ayı. Tabii ki 12. ev çok kuvvetli. Demiştik ya, kapalı alanlar, hastaneler, hani Allah korusun diyelim, kulağımızı çekelim. Hastaneyle ilgili veya kapalı alanda çok fazla çalışma içerisinde olabilirsiniz. Burada tabii ki Başak'ın bize söylediği çok önemli bir mesaj var. Sadeleş, arın diyor. Burada bir şeyleri filtrele, artık işine yaramayan konularla ilgili düşüncesel boyutta, bilinçaltı boyutunda da bunları düzenlediğinizi görüyoruz. Yani bir şeyler artık o geçmişle ilgili hesaplaşmalarda bir şeylerin tamamlandığı ve yeni tohumların ekilmek üzere harekete geçtiği bir süredesiniz. Bu işle ilgili olabilir, evle ilgili olabilir. Fakat tabii ki burada Mars tepe noktanızda olacağı için oldukça stresli bazı gündemler içinde olduğunuzu da görüyoruz. Yani burada işle ilgili ve burada yeni bir strateji belirlemek üzere kendi kabuğunuza çekiliyorsunuz adeta. Hani değerlendirmeler yapıyorsunuz. Bu kişi böyle geldi, şu kişi böyle geldi. İşimi bu noktada taşıyacağım, param şu an şu noktada diye çok tıkır tıkır o Başak'ın inanılmaz mühendislik yeteneğiyle güzel planlar, programlar yaptığınızı görüyoruz. Tabii ki aile içinde hastane konuları, bir takım anne, işte yaşı büyük kişiler, bunların gündemleri, onların işleriyle ilgili de onlara destek olabileceğiniz gibi kendi bilinçaltınızda sizi zorlayan konularda da daha böyle bırakma, sadeleşme havası hakim bu Başak Yeni Ayında. Evet, para konularını konuştuk. Dedik ki para geliyor ama para biraz şöyle geliyor. Siz önceden
biliyorsunuz Merkür'ün ileriki hareketlerinde yengeçten dolayı gelmişti. Para finansı burada belki birazcık daha ileri boyutlarda kesenizi biraz daha sık tutmuş olabilirsiniz. O anlamda aslında iyi ki de öyle yaptınız. Çünkü bir bütçe parada düzen kurma ve sadeleşmeye doğru giden bir sürede olacak. Buradaki Venüs'ün Plüton'la yapmış olduğu karelerden dolayı gördüğünüz gibi bu evin içindeki özellikle sizi zorlayan masraf ve konuları sadeleştirerek bir bütçe yaptığınızı görüyoruz. İyi ki de öyle yapıyorsunuz çünkü bu önümüzdeki aylarda zaten çok mükemmel bir verim içinde olacağımızı gösteren bir göksel konum yok maalesef. Tabii ki iyi değerlendirmeler ve güzel değerlendirmeler içinde olduğunuzu görüyoruz. Peki sağlık konusunda sağlıkta özellikle bağırsak tabii ki başağın sembolize etmiş olduğu bağırsak, mide, kolon sistemleri, burada pankreas, ince bağırsak gibi noktalara işaret ediyor. Yani burada işin vermiş olduğu yoğunluk, eviniz, iş dengesi, kişilerle size getiren konular. Burada sağlığa çok dikkat, uykusuzluğa dikkat, kafa çok yoğun, beyin çok yoğun çalışabilir sizlerde. Hani işi düzene koyayım, insanları mutlu edeyim derken lütfen sağlığınıza dikkat edin. Bir şeyleri hani işte belirsiz gibi gördüğünüz noktalarda o güzel tıkır tıkır işleyen programlarınızda kalmakta ve kişileri açıkçası o güzel terazinin denge ve diplomatik yeteneğinizle buradaki problemi çözebileceğinizi düşünüyorum. Ve 12 Eylül'e geliyoruz. 12 Eylül'de Merkür çok güzel Plüton'la üçgen yapıyor. Evet, güzel günler. Eğer bir işle ilgili sıkışmışlık, bunaltı, işte çözemediğiniz bir konu varsa, girişim yapacağım, burayı toparlayacağım diyorsanız daha verimli 12'sini kullanabilirsiniz. Çünkü Merkür zaten sizin burcunuzda, bakın burada Ay ile beraber çok güzel bir kavuşum yapıyor. Her ne kadar Satürn'e karşıtlığa doğru gitse de bir şeyleri böyle karar vermek, hadi bir girişeyim, hadi şurada güzel bir konuşma yapayım dediğiniz işle ilgili konularda daha destekleyen günler içinde olacağız. Evet, 13'e 14'e geliyorum. Lilith Oğlak'a geçiyor artık, terk ediyor ve Oğlak Burcu'nda, sizde Yay Burcu'ndaydı. Daha üçüncü ev konuları, daha çevresel alanlarda biraz daha etkin olacağınızı, burada görev bilinci ve sorumluluk bilinciniz üzerinde hareket ediyor olacak. Biraz daha koordine olma, görev ve sorumluluk bilincinizin biraz daha bu alanda yoğun bir şekilde çalıştığı bir süreye işaret ediyor. Tabii ki aynı günlerde yine siz hava elementisiniz. Hava burcunda büyük bir üçgen devam ediyor olacak. Hızlı gelişmeler, özellikle yurt dışı ve yapmak istediğiniz hobiler, sosyal medya, evinizle ilgili belki evin içinden yapacağınız ikinci bir iş çalışması gibi de çalışabilir bu alanda. Oldukça güzel bu anlamda. Evet, 15-16'ya geldik. Burada 15-16 çok güzel. 15-16'da gördüğünüz gibi para evinizin olduğu yerde güzel bir buluşma var. Burada Venüs ve Ay'ın. Tabii ki Akrep'te düşük bir yerde ama yine de ben size para getireceğini düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Çalışmalarınızın karşılığında bir miktarda olsa dönüş, güzel bir dönüş sizi mutlu eder sevgili teraziler. 15-16 bu anlamda nispeten daha iyi diyoruz. Ve 18'e geldik. Yavaş yavaş Güneş zaten 24 derecelerde sizin burcunuza doğru ayın ikinci yarısında ilerliyor olacak. 18'inden sonra biraz zorlu günler başlıyor açıkçası sevgili teraziler. Merkür artık tamamen Satürn'e karşıtlığa gidecek. Demiştik ya, ayın başı nispeten o zorlayan konulara rağmen, çünkü Venüs'e Chiron'un karşıtlığı falan devam ediyordu. Ve Venüs tabii ki biraz daha o Plüton'dan karelenme alıyordu. Tabii ki kolay değil. Yani bu ay hani bir şeyleri demiştik ya, arındırma, düzenleme vakti diye. Bu düzenlere geçerken kişilerin birer birer size gelerek zorlanması iş konusunda. İşte çok yoğun ve aktif zaten. Yani meşgaleleriniz, ev, aile, işte para, bunlarla ilgili baya bir yoğun bir dönem. Ama burasını kullanmak önemli çünkü bu aydan sonra zaten retro yapmaya başlayacaklar. O yüzden bu ay çok kıymetli. Hani ne yaparsak kar açıkçası sevgili teraziler. Ve 18'inden sonra zorlanma başlıyor. O yüzden ayın başı daha kıymetli. Lütfen ayın başını kullanın. 18'inden sonra tabii ki Satürn retro aynı zamanda. İşler yarım kalabilir, aksayabilir. Hani bir kontrat, bir anlaşma, bir kafanızda bir fikir vardır. Yapacağım demişsinizdir. Kağıt evrak işiniz vardır. 18'inden sonra bilin ki aksayabilir, uzayabilir. İletişimlerde blokajlı bir dönem başlıyor. Ve ilerliyoruz. Tabii ki Güneş artık sizin burcunuza geçti. 23'ünden itibaren Güneş
Artık yeni bir sezona giriyoruz. Güneş terazi burcunda, sizin burcunuzda sevgili teraziler, iyi ki doğdunuz. Nice nice güzel gün dönümü zamanlarına olsun, size sağlık, bolluk, bereket getirsin. Oldukça Neptünle karşıt yaparak geçen, oldukça belirsiz, kararsız fikir karmaşaları için olabileceğiniz bir noktada çalışacak. Yani resmen iki arada bir derede kaldım denen noktadasınız. Çünkü Neptün'le hem karşıtlık yapıyor hem de o Merkür terazi burcunda Satürn'le hemen karşısına yerleşmiş. Yani bu ikili ilişkilerde hani ne yapsam da ne etsem buradaki problemi çözsem, hiç kimseyi üzmeden bu problemi çözsem. Siz sevgili teraziler, herkes mutlu olsun, herkes eşit bir şekilde harmonik, işte uyumlu olsun diyen burcun sembolüsünüz. Ama bazen hani olmuyor. Lütfen kendinizi üzmeyin. Bu dönemde evet yoğun bir süreçte olacağız. Tabii ki Koç dolunayına gidiyoruz. Bu doğum gününüzde böyle bir kararsızlık hali yaratabilir. Ama işte olsun, arkadaş ortamında olsun, sevdiğiniz kişiler, çocuklarınız, bunlarla ilgili güzel gündemler, değişimler var çünkü burada. Para geliyor olacak. Evet, para ilerliyor ayın devamında. Çünkü Venüs güzel bir yerde, Jüpiter'imiz güzel bir yerinizde çalışıyor ve orada güzel etkiler alacak. Ve tabii ki 22'sinden sonra aslında şöyle söyleyelim, bu işle ilgili arkadaş ortamınız olsun, işte işle ilgili iş ortaklıklarınız olsun. Burada fikirlerinizi bu anlamda, çünkü Merkür ve Jüpiter'in güzel sekstilinden dolayı bu anlamda geliştirmek için harika, muazzam bir dönem. Yani işlerin olmayan tarafı değil de, hani derler ya, bardağın boş tarafına bakmayın. Şu ana kadar neler yaptınız, neler getirdi size. Yanınızda hangi dostlarınız, kimler var, onlara bir dönüp bakın lütfen diyen bir yerde. Yani bu eğitimler olabilir, yabancı dil konuları olabilir, işinizi bir üst oktava taşırken ki tabii ki yaşanılan sıkıntılar bunlar. Öte yandan tabii ki arkadaş ortamlarınız, sevdiğiniz kişilerle yan yana olmak, evin içindeki düzenler ve köklü değişikliklere de tabii ki gösteriyor bu. Bu anlamda lütfen hani buradaki organizasyon ve uyum yeteneğinizi kaybetmeyin. O anlamda güzel çalışıyor olacak. Ve 22 Eylül'ü, aslında 22 Eylül'de bu eğitimler, seminerler, arkadaş ortamları, burada güzel, hoşça konuşmalar, vakit geçirmeler, bu anlamda aslında o güzel çalışan bir yerde olacak. Ve 26 Eylül'e geliyoruz. 26 Eylül artık Koç dolunayının başladığı zamanlar. Evet, yavaş yavaş enerji artmıştı zaten. Giderek Koç dolunayında enerji artmıştı derken, yani artık orada bir sıkıntılar, biraz daha zorlu bir süreçte olduğumuzdan bahsetmiştim. 26'sında bu iyice artık ortaya çıkıyor. Ay artık Koç dolunayında çok yoğun ve yenilikçi, fakat bir o kadar da duygusal anlamda kırgınlığı çok yoğun olan bir dolunayla beraberiz. Oldukça yoğun, Neptün gördüğünüz gibi ve Satürn'le beraber bir kavuşum içerisinde. Bu zorlu bir kavuşum. Ay için oldukça duygusal anlamda sıkışmış, bunaltıcı, zorlayıcı etkiler getiriyor. Üstelik de yönetici gezegeni Mars tepe elinizde 29 derece kritik bir noktada hareket ediyor. Lütfen bu Koç dolunayına çok dikkat sevgili teraziler ve yükselen teraziler. En çok etkilenen kuşakta olacaksınız bir kere. İkili ilişkilerle ilgili kırgınlıklar, zorluklar, konuşmalar, sert tepkiler, bunları arttırabilen bir yanı var. İlla siz sert konuşacaksınız diye değil. Bu karşıdaki kişiden de gelebilir. Zorlayıcı olacaksınız için şimdiden söylüyorum. Ve burada keskin ifadeler, işte tepkileri arttıran bir yanı var. Olabildiğince duygusal kırgınlıkları, otokontrolün sağlanması gereken bir dönemde olacağız. Bastırılmış bir öfke olabilir. İşle ilgili meşgalelerinizle ev iş dengesi içindeki problemler. Bunlar çok ön planda olacak. Bu hiç mi güzel yanı yok? Var. Burada Güneş, Uranüs ve Plüton'un büyük bir hava üçgeni var. Burada bir değişim var. Yani köklü bir değişim. Artık siz bir takım şeyleri ev hayatınızda, yaşamanızda, ev iş dengesinde bir üst noktaya taşımak, bir aydınlanma var burada aslında. Ve tabii ki burada Koç dolunayında duygusal olarak sıkışmalar. Hani karşı tarafta bir ümitsizlik, yani bir ümidimi yitirme hali gibi bir şey. Yani buradan artık bir şey beklemiyorum ben ve düşündüğüm gibi de çıkmadı dediğiniz ve bu anlamda da Koç dolunayının zorlayıcı, bunaltıcı etkileriyle karşı karşıyayız sevgili teraziler. Para durumuna bakalım. Para
durumunuzda evet, yine Kayron'da dikkat etmek gereken bir süreçte olacağız. Parada riskli konulara çok dikkat etmeliyiz. 29 derece yengeçte çok etkili olacak. Tabii ki öte yandan sevdiklerimiz, yanımızda olan kişiler, eşiniz, ailenizdeki kişiler, bunların gündemleriyle de yoğun bir şekilde ilgilenme durumu yaratabilir. Tabii ki burada e, yönetici gezegeni 8. evinizin yine elbette ki Venüs. Yani sizler Venüs'ün insanısınız ve Venüs'ün burada tabii Plüton'la yapmış olduğu bir sıkışıklık var. Yani o parayı, tamam, paranız var ama e, yani artık bunu geliştirmek, yeterli bir noktaya çekmek, masrafları azaltma anlamında zorlayan bir koç dolunayı. Yani bu sert bir koç dolunayı. Bunu bilelim lütfen. İçsel dengeyi korumanız çok önemli. İçsel dürtüler, baskılı durumlar, duygusal görülme ihtiyacı, karşı tarafla anlaşamamalar, belki ayrılıklar, bunlar getirebilir. Tabii sağlıkta da çok etkin olacak. Ayın burada özellikle tam sizin 1-7 aksında çalışıyor oluşu sağlıkta çok etkin olacağını da gösterir. Her konuda, hem ilişkiler. Yani açıkçası burada biten bir durum var gibi ve artık hani kangren olmuş bir şeyi kesip atmakla da ilgili çalışabilir. Çünkü Koç dolunayı duygusal kırgınlığı yoğun olan ve biraz kesip atmaya meyilli bir hali var. O yüzden burada hani olabildiğince duygusal denge demiştik ya, onu korumak önemli. İçsel anima dediğimiz o koç zaten yoğun baskılı duygularla Satürn'le, zaten Neptün de burada, hayal ve gerçekliklerin bir ayılması mıdır? Artık böyle bir hale geçiyor olacağız sevgili teraziler. Medikal etki derken baş, dişler, tam 7. ev, çizgili kaslar, safra kesesi, cinsel rahatsızlıklar, bunlarla ilgili tetikliyor. Baş ağrıları, migren atakları, bunlar olabileceği gibi yine karşı taraf, sizin eşiniz, iş ortaklıklarınız, bunlarla ilgili bazı işte problematik yapıları getirebileceğini de gösteriyor. Hayırlarla uğurlarla gelsin diyelim, ne diyelim, gerçekten Koç dolunayı sert etkilerle, bunaltıcı etkilerle bizlerle olacak. Ve 27'si tabii ki şu süreye de dikkat. Bakın, Koç dolunayının hemen akabinde çıkışta, özellikle Mars'ın bulunduğu konumdan dolayı, Mars görüyorsunuz Kayron'a ve Merkür de tam tek kare yapıyor. Lütfen işinizde, yaptığınız ev ve iş ortamlarında sakarlıklara, acil durumlara veya ani reaksiyonlara siz çok dikkat edin teraziler lütfen. Ve özellikle Koç dolunayı çıkışı çok etkin olacak. Çünkü Mars tam burç değiştiriyor olacak ve Plüton'la karşıtlık yaparak geçiyor olacak. Aman diyelim, kulağımızı çekelim, Allah muhafaza. Evet, burada tam geçerken zaten 28'inde de Aslan'a geçiyor olacak. Aslan'da, Jüpiter'de zaten Aslan'da, Güney Ay düğümü de burada ilerleyecek Mars'ımız. Artık Aslan'da Plüton'da karşıtlık yapacak. Ev, aile işleri, işiniz ve eviniz arasında çok yoğun bir gerginlik oluşabilir. Mars Aslan'da nasıldır? Evet, girişimler, iddialı çıkışlar, cesurdur, yaratıcı bir enerjisi vardır. Çok güzeldir. Evet, Aslan'da zaten güneş sembolü biliyorsunuz ve aynı zamanda Mars'ta da ateş, yani çok iyi çalışan bir yerde olacak. Fakat Plüton'a karşıtlık yapıyor. Yani resmen baltayı taşa vurma gibi de diyebiliriz. Plüton orada artık ailede değişen konular, işte değişen konular. Burada çıkış yaparken çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Evet, cesur olabiliriz, yaratıcı olabilirsiniz ama zorlayıcı noktalarda keskin ve riskli hareketlerden kesinlikle kaçınmak gereken bir döneme işaret ediyor. Evet, ayın sonu gerçekten kuşatma altında gibiyiz. Aslanın yükselen öfkesine çok dikkat. Bu kişileri de size karşıdan getirebilir. Yani bunu da hazırlıklı olmakta fayda var sevgili teraziler. Bu ay bu şekildeydi. Ayın başına lütfen değerlendirin. Bir de sizin burcunuza geçerken o 22'sinde Merkür ve Jüpiter'in yapmış olduğu güzel sekstil, bir şeyleri hani tamamlamak, eğitimine devam etmek, geliştirmek, onunla ilgili iyi çalışıyor. Ama ayın sonu Koç dolunayı çok sert. Lütfen dikkat edin çevrenize, yaptığınız işlere, sakarlıklara, bunları böyle sanki çeken bir havası da var. Tam tepe noktanızda hareket eden bir Mars görüyoruz. Böyle gergin, agresif, öfkeli kişilere lütfen dikkat edin. Ama
aman diyelim size zarar vermesin, Allah korusun diyelim, kulağımızı çekelim. Ve ayın sonunda tabii ki işleri bırakmamak gerekiyor Koç dolunayına doğru. Güzel bir ay diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir de şöyle takvimlerim var. Benim 2027 yaptığım electional dediğimiz ve seçim astrolojisi. Aslında tam seçim astrolojisi olmuyor. Eleme, filtreleme gibi. Güzellik, bakım, finans bu şekilde. Bu size özel bir takvim. Bir ay, bütün ayları şu şekilde. Ben bunu Mısır konsepti olarak seçtim. Yunan var, Hellenistik var. Ondan sonracığıma benim hazırladığım konseptler Anadolu kültürleri, işte şöyle heykeller ofisinize, masanıza koyup hani şık bir şekilde kendi gündeminizi takip edebilirsiniz. Bunun için de tabii bana lütfen mail atın ve oradan konuşuruz, görüşürüz, anlaşırız diyelim. Görüşmek üzere. Güzel bir ay diliyorum. Sevgi ve selamlarımla.